5 Aralık 1934 Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarih. O günden bugüne tabloya baktığımızda durumun iç açıcı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu sorunun cevabını rakamlarla vermek istiyorum. 2023 yılında yapılan genel seçimlerde 600 milletvekilinin 119 tanesi kadın, 481 tanesi ise erkektir. Yani kadınların oranı %19,83'tür. Şirketlerin üst düzey yönetici konumunda bulunan kadınların oranı da bu rakamlarla hemen hemen aynıdır. Yasal düzenlemelere göre kadın ve erkek eşitliğini kabul etmekle kadın erkek eşitliğini sağlayamayız. Özünde hukukun koyduğu kurallar toplumun ruhunda özümlenip toplumda içselleştirilmediği ve yerleştirilmediği sürece kağıt üzerinde kalmaya mahkumdurlar. Önemli olan kadının kendi savaşımına sahip çıkmasıdır. Bedeli ödenmediği ve bu bedelin savaşımı yapılmadığı sürece kağıt üzerindeki kazanımlar iskambil kağıtlarından yapılan şatoya benzer. Konu bir hukuk sorunu olmasının çok ötesinde toplumsal yaşamımızın içerisinde var olan kadının üretkenliğinin eşit bir şekilde paylaşılması ve toplumdaki varlığının kabul edilmesi sorunudur aslında. Yıllar önce büyük hukukçu Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, kadın erkek eşitliğindeki problemin kadının sorunu olmadığını, erkeğin bağnazlığı ve bencilliği sorunu olarak tanımlamıştır. Hatta şunu da söylemiştir, Türkiye'deki kadınlık devriminin büyük kentlerden öteye gitmediğini, yani derinleşmediğini de belirtmiştir. Kadın erkek eşitliğinin uygulandığı alanların siyasi isimler tarafından belirlenmesinin söz konusu olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu konunun üzerinde derinlemesine düşünülüp çalışılması gerektiğine inanıyorum. Meral Akşener'in masadan kalkmasından sonra masaya tekrar döndüğündeki yüz ifadesini hatırlayalım. Meral Akşener'in bu yüz ifadesinden altılı masada bulunan siyasi parti liderlerinin kendisine psikolojik baskı uyguladığını söyleyebilir miyiz? Bu iddiamın bence uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Ayrıca Meral Akşener'in bu yüz ifadesinin niçin kadın erkek eşitliğini savunanlar ve bu konuda çalışma yapan örgütler, dernekler tarafından dile getirilmediğini ben anlayamadım. Öte yandan Meral Akşener'in öngörüsü haklı çıktıktan sonra bu seçim kadınların seçimidir diyen Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'den toplumun önünde özür dilemesi gerekmez miydi? Kadın erkek eşitliğini yapan yasalarımızın kadın ve erkeği bir sentezde buluşturmadığı sürece hiçbir anlamının olmadığını görmekteyiz aslında. Kadını savunurken erkeği düşman gibi göstermenin yanlışlığına da düşmeyelim. Dünyanın hiçbir yerinde kadınlar hiçbir meslekte yüksek düzeylere gelemiyorlar. Bu iddiamın varlığını veriler de ortaya koymaktadır. Dünyada yalnızca 21 tane devlet başkanı olan kadın bulunmaktadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da erkeklerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Kadınlar profesyonel başarıları ve kişisel hedefleri arasında zor seçimlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre üst düzeyde bulunan erkeklerin 2/3'ünün çocuğu varken üst düzeyde bulunan kadınların 1/3'ünün çocuğu olduğunu ortaya koymuştur. Benim için oldukça utanç verici olduğunu düşündüğüm bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir'de mesleğimin ilk yıllarında tek kadın avukat olarak çalıştığım bir hukuk bürosunda toplantıda ofis sahibi bu kız etekli haliyle yapıyor, sizler nasıl yapamıyorsunuz diye erkek olan avukatlara soru sorduğunda neye uğradığımı şaşırmıştım. Sormamız gereken soru şu: bu durumu nasıl değiştirebileceğimiz? Bu durumla karşı karşıya kaldığımızda ne yapmamız gerektiği ve bu sayıları nasıl yükseltebileceğimiz. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Kadınlar her zaman çalışmalıdır. Çünkü çözümün gerçekten bu olduğuna inanıyorum. Üst düzeyde bulunan kimselere baktığımız zaman genellikle erkekler olduğunu görüyoruz. Bunun sebebinin kadınların vazgeçmeleri olduğuna inanıyorum. Kadınlara eğitim verilmesi, kadınların esnek saatlerde çalışılması, kadınlara mentörlük verilmesi gibi hususlar üzerinde bugün konuşmak istemiyorum. Ben bugün kadınların bireysel olarak neler yapabileceği yönünde kendi fikirlerimi beyan etmek istiyorum. Bizimle birlikte çalışan kadınlara iletmemiz gereken mesaj nedir? Kız çocuklarına iletmemiz gereken mesaj nedir? Şunu da belirtmek istiyorum. Bu konuşmamda herhangi bir yargılayıcı unsur yoktur. Doğru cevabı kendim için bile olsa bilmediğimi de söylemek istiyorum. Çünkü benim bir çocuğum veya iki çocuğum yok. Evden çıkarken bacağıma yapışıp da anne gitme diye ağlayan bir çocuğum yok. Ama olabildiğince fazla empati yaparak burada bu konuşmayı yaptığımı bilmenizi isterim. Evden çıkarken bacağıma yapışan bir çocuk olsaydı şüphesiz ben de kendimi suçlu bile hissedebilirdim. Yani iş hayatında yer almak doğru bir karar mı? Bunun kararını siz vereceksiniz. Eğer iş hayatında yer almaya karar verdiyseniz ben bu konuda size 3 tane mesaj vermek istiyorum. Birincisi, masaya oturun.
İkincisi, eşinizin sizin için gerçekten doğru bir eş olup olmadığından emin olun. Üçüncüsü, işinizden ayrılmadan önce işinizden ayrılmayın. Birincisi masaya oturun. Masaya oturun demekle ne demek istiyorum? Yani bulunduğunuz iş ortamında her zaman için toplantılarda asıl oturmanız gereken masaya oturun. Ayakta hiçbir zaman kalmayın. Çünkü hiçbir başarı köşede durarak gelmiyor arkadaşlar. Kendi üniversite hayatımdan sizlere bir örnek vermek istiyorum. Üniversitede her zaman için kızlar en ön sıralarda, erkekler ise en arka sıralarda oturur. Erkekler dersi dinler, kızlar ise not alırlar. Kızlar eve veya yurda geri döndüklerinde notlarını temize geçirirler. Çeşitli kaynaklardan bu notlardaki yanlışlıklarını düzeltirler. Erkekler ise çeşitli meşguliyetlere sahip bir şekilde dışarıda genel olarak gezerlerdi. Sınavlara girdiğimiz zaman erkekler yalnızca bir gece öncesinde okurlar, kızlar ise çok çalışıp sınava gelirler. Sınavdan çıktıktan sonra kızlara sınav nasıl geçti diye sorduğumda kızlar genellikle şu teoriyi yazmayı unuttum, şu kuralı yazmayı unuttum veya şurada bir hata yaptım gibi cevaplar verirken erkekler benim sınavım çok iyi geçti der, geçerler. Ben ne diyordum? Ben de genellikle sınavım kötü geçti diyenlerdenim. Buradaki sorun şu: kızlar kendi yetilerini azımsarlarken erkekler her zaman için kendi yetilerini olduğundan yüksek görürler. Bu aslında gerçek hayatta da böyledir. Veya objektif bir konuda not vermemiz gerektiği takdirde erkeklere sorduğumuzda erkekler kendileri için her zaman için daha yüksek notları verirken kızlar kendileri için her zaman için daha düşük notları vermektedirler. Bu durumun iş hayatına yansıması nasıl oluyor? Erkekler bir iş görüşmesine gittiğinde kendi harcayacakları emek için ücretleri konusunda pazarlık yaparlarken kadınlar kendi emekleri için verilecek karşılık konusunda pazarlık yapmadan işi kabul etmektedirler. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre ilk işe başlayan erkeklerin %57'si ücretleri konusunda pazarlık yaparken %7'lik bir kadın oranı kendisi için pazarlık yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Burada daha da önemli olan husus şu ki erkekler bir şeyi başardıklarında bunu tamamen kendilerine bağlarken kadınlar bir şeyi başardıklarında buradaki temel sebebin dış faktörler olduğunu düşünmektedir. Yani şu bana yardım etti veya şansım yaver gitti veya çok çalışmıştım gibi sebeplerle başarılarını açıklamaktadırlar. Bunu neden anlatıyorum? İnanın bu anlattığım çok önemli. Çünkü bir kimse kendisinin ne kadar değerli olduğunu görürse, kendisinin değerinin ne kadar yüksek olduğunu görürse ve kendisini başarıya ne kadar hak ettiğine inandırırsa o derecede başarılı oluyor. Keşke tüm kadınlara özgüveniniz olsun, yaptığınız işin arkasında durun, yaptığınız başarıların size ait olduğunun farkında olun ve kendi emekleriniz için pazarlık yapın diyebilsem. Bunu desem de aslında sonuç çok değişecek gibi de durmuyor. Çünkü buradaki konu oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Çünkü veriler gösteriyor ki başarı ve başkaları tarafından sevilmek erkekler için doğru orantılıyken kadınlar için ters orantılı. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Heidi Rosen isimli Silikon Vadisi'nde operatör olarak çalışmakta olan bir kadın tanıdıklarını kullanarak çok güzel bir yatırım yapıyor ve oldukça başarılı oluyor. Columbia Üniversitesi'nde bir profesör Heidi Rosen vakasını ele alıyor. İki gruba ayırdığı öğrencilerine Heidi Rosen vakasını ödev olarak veriyor. Ödev olarak verdiğinde Heidi Rosen'ın yapmış olduğu yatırımı değerlendirmelerini istiyor. Yalnız birinci gruba Heidi Rosen olarak verirken ikinci gruba Howard Rosen olarak veriyor. Yani burada yaptığı tek değişiklik ismi değiştirmek oluyor. Birine erkek ismi, birine ise kadın ismi veriliyor. Öğrenciler hem Heidi Rosen'ın hem de Howard Rosen'ın yapmış olduğu yatırımı oldukça başarılı buluyorlar. Bu oldukça iyi. Buradaki problem şurada başlıyor. Öğrencilere hangisiyle çalışmak istedikleri sorulduğunda ise öğrenciler erkek olanı tercih ediyorlar. Kadın olanı tercih etmek istemiyorlar. Çünkü kadın olan biraz fazla iddialı ve biraz fazla politik geliyor öğrencilere. Bu sizin için de böyle olmaz mıydı? Her zaman için iş hayatında erkeklerin altında çalışmak kadınlar için daha iyiyken bir kadının altında çalışmak kadınlar için kabul edilebilir olmayabiliyor. Bu durumun altında yatan değişik sebepler var. Biliyorum oldukça karmaşık ama bunu çözmemiz gerekiyor işte. Bu olgu olmaksızın bizim iş hayatında yer almamız gerekiyor. İkincisi ise eşinizin gerçek bir eş partner olduğundan emin olmanız gerekiyor. Çünkü evlilik denilen müessese bir ekip işidir ve bu ekip ne kadar iyi olursa siz
hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda o kadar mutlu ve başarılı olabilirsiniz. İş hayatında geçirdiğimiz süre ev hayatında geçirdiğimiz süreden çok daha fazla. Bunu veriler de ortaya koyuyor. Bir kadın iş yerinden geldikten sonra evde de çalışmaya devam ediyor. Eğer çocuk varsa çocukla da ilgilenmekte. Yani bir kadının en az hayatta 3 işi olmakta. Erkeğin ise yalnızca tek işi var. O da yapmış olduğu iş. Burada önemli olan erkek ve kadının bu rolleri eşit olarak paylaşabilmesinde yatıyor. Erkeklerin evde iş yapmamasını erkeklerin tembel olmasına bağlayamayız. Veya erkeklerin futbol maçı izlemek istemesine de bağlayamayız. Bunun nedenleri aslında oldukça karmaşık. Bence toplumsal olarak erkeklere başarılı olmaları konusunda çok daha fazla baskı uyguluyoruz. Kadınlara bu derece baskı uygulamıyoruz. Ben karşılaştığım bir örneği sizlere anlatmak istiyorum. Bir gün arkadaşımın çocuğunu okula almaya gittiğimde annelerin çocuğunu okula almaya gelen babayla iletişim kurmadığını gözlemledim. Bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Kadın ve erkek İş hayatında veya ev hayatında çalışma konusunda özgür olmalılar. Bir erkek de çalışmak zorunda olmayıp evde çoluk çocuğuyla ilgilenmek ve eviyle ilgilenme özgürlüğüne sahip olabilmeli ve kadını bekleyebilmeli veya bir kadın erkeği bekleyebilmeli diye düşünebilirsiniz. Yani bir kadın için istenilen tüm şartlar erkek için de sağlanabilmeli ve erkeklere bu konuda fazla baskı yapılmadığı takdirde sanki kadın ve erkek eşitliği sağlanacakmış gibi geliyor bana. Üçüncüsü ise işinizden ayrılmadan önce kendinizi ayırmayın dedim. Bu cümleyle ne demek istiyorum? Kadınlar hamile kaldıkları süreçte ister istemez işlerinden kopuyorlar. Ancak kadınlarda bu durum evlilik tarihinden itibaren başlıyor. Kadınlar evlendiği tarihten itibaren çalışma hayatında ayaklarını gazdan çekiyorlar ve rahata bağlıyorlar. Bu durumda kadınların iş hayatında yükselmelerinin önüne geçmiş oluyor. Ömrümün sonuna geldiğimde kadın ve erkek eşitliğinin tam anlamıyla uygulandığını görmeyeceğimi biliyorum. Ancak buradaki amacımızın kadın ve erkek eşitliğinin tam anlamıyla uygulanabilmesi için gelecek nesillere zemin yaratmak olmalıdır. Sizce de böyle değil mi?